Sadece telefonlarına bakıyorlar. Herkes asosyal arkadaşlar. Oho. 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 Japonya'da kaybolmak istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Türk pratik zekamızı yine kullanarak böyle bir şey elde edebiliyorsunuz. Ama bunların teknoloji var ya farklı bir boyutta ya, ben size söyleyeyim. Yeah, but not the same bro. Arkadaşlar önce şuradan barkodu okutuyorsunuz. Okudu. Evet, bu da odamız arkadaşlar. Kaderimiz şu anki gittiğim yoldan belli olacak. Where are you from, brother? I'm from India, sir. India. Yeah. Kalhona ho. So maybe 30. No, I don't think it's enough. Ya bu Katar Havalimanı nedir böyle ya? Sanki bir ormana geldik. Buraya gelmeden bir tane doküman doldurmanız gerekiyor. İnelim, hepsini anlatacağım size. Şimdi soframız böyle arkadaşlar. Just $60. Yeah, just 60. Bro, it's very big. Selamlar dostlar. Yepyeni bir yolculukla nereye gidiyoruz? İnanın ben de bilmiyorum. Niye mi? Gelin anlatayım size. Şimdi benim arkadaşım Qatar Airways'te pilot. Kendisi Egemen Özsen. Hatta çok sevdiğim bir YouTuber arkadaşım da, çocukluk arkadaşım. Mutlaka takip edin kendisini. Eğer ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birilerini ekleyebilirseniz ekliyorsunuz ve böylelikle staff bileti olarak size daha uygun biletler verilebiliyor. Ama bazı kıstasları var. Mesela ben bugün Bali'ye gideceğim diye yola çıktım. Şu anda İstanbul'dayım. Önce Katar'a gideceğiz. Onların ana binası orası olduğu için ana yerleri yani Doha, Katar. Oraya gideceğiz. Oradan sonrası da normalde Bali'ydi fakat uçakta yer kalmadığı için kardeşim dedi ki aynı saatte Japonya var. Allah Allah dedim. 50. ülke niye Japonya olmasın diye düşünmeye başladım. Sonra biraz düşündüm. Olsun ya dedim. İşimiz yok dedim. İşimiz bu zaten, gezmek dedim. Japonya'ya gidelim. Şimdi saat 2.50'de mi 2.40'da mı Japonya uçağı var ama önce buradan gideceğiz Doha'ya, 4-4,5 saat sürecek. Oradan bavulu normalde Bali'ye bağlanmıştı. Oradan onu alacağız. Oraya geçeceğiz falan derken işler karmaşık. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? Şu anda videoya abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Destek yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yani ben 1-1,5 yıl yollarda olmayı düşünüyorum. Türkiye'ye tekrardan gelmeyi düşünmüyorum açıkçası. Allah kaza bela vermesin ya da bir şey olmasın, birilerine bir şey olmasın. Gezelim, güzel şeyleri gösterelim, anlatalım sizlere. Sizlere de yeni yolculuklarda benimle beraber olmanızı diliyorum. İnşallah uzun bir yol olur. Şimdi yavaştan yola doğru çıkacağız. Bu arada yeni sezon arkadaşlar. Uzun kollusu vardı, ketendi. Bu Müslin. Çok rahat, inanılmaz rahat. Alttaki pantolon da bizim. Dilerseniz alabilirsiniz. Şapka da bizim. Kendi ürünlerimizi üretiyoruz çoğu zaman. Bilginiz olsun. Farklı 7-8 tane rengi var. Çok şık ve hiç terletmez. Müslin kumaşı olduğu için çocuk battaniyeleri olarak kullanılırdı önceden. Şimdi bizler de artık günlük yaşamda da çok fazla giyiyoruz uzunluğu kısasını. O yüzden böyle. Yolculuk başlıyor arkadaşlar. Haydi. Yeni yolculuk ya Bali ya Japonya ama bence Japonya olacak. Çünkü diğer uçak bayağı dolu. Sürpriz olursa Bali. Haydi görelim. Ve neredeyiz dostlar? Doha'dayız. Doha'ya hoş geldiniz. Katar'ın başkenti Doha. Hamid miydi? Hamad mıydı? International Airport var. Oradayız şu anda. Kaderimiz şu anki gittiğim yoldan belli olacak. Bali mi? Japonya mı? Yani %90 Japonya olacak. %10 Bali olacak. Belki %10'dan bile az. Şimdi transfer deskle görüşeceğim. Eğer yer varsa Bali'yi alacaklar. Yoksa da artık Japonya'da. Ve uçakta Japonya videolarını hatim indirdim. Özellikle Deniz kardeşimin Bir Hayalin Peşinden'in ve Melis'inkini izledim, Melnuti'nin. Başka kimi? Egemen tabii ki de. Egemen'inkini izledim. 24 saat geçirmiş Egemen. Hepsini fazla izledim. Bakalım yol bize gösterecek. Ya çok garip bir şey oldu Japonya'ya giderken. Markete diye çıktık. Bali dedik. Lan bir anda kendimizi Japonya'da bulduk ya. 10 saatlik bir uçuş var arkadaşlar. Doha'dan saat 2.45'te kalkacak. Onların saatiyle akşam 7'de varmış olacağız. Ne kadar garip bir olay oldu. Ya bu Katar Havalimanı nedir böyle ya? Sanki bir ormana geldik. Bahçeye geldik. Ne kadar güzel dizayn etmişler. Tebrik ederim. Ben daha önce gelmiştim buraya da böyle hiç görmemiştim. Niye böyle oldu? Allah Allah, şu güzelliğe baksanıza. Burası da diğer taraf. Vay be. Ulan Japonya hiç zihnimin içinde yok. Japonya'ya gitmeyi düşünüyordum aslında. Ben size böyle Japonya'yı 1 ay 2 ay böyle çekmek istiyordum. Japonya, Kore, ondan sonra Filipinler vardı. Şu an 33 derecelerde, sıcak biraz. Sıcağı zaten seviyor, sorun yok ama biraz hızlı oldu. Şimdi bizim uçuş nerede? Japonya 2.45. 2.45 yok ki, en son
2.40 var burada. Bu adamlar havaalanı değil de sanki bir yaşam alanı AVM yaratmışlar gibi. Aynı bizim İstanbul Havalimanı gibi olmuş ya. Ulan bir yerden şelale sesi falan geliyor, bir yerden kahve alıyorsun çok şık şekilde. Bir yerden istersen Zegna, bir yerden Louis Vuitton var orada. Değişik bir yer yapmış adamlar, dünya yaratmışlar. Çok iyi. Çocuk beni çok sevdi. Dondurma da veriyor, bedava su da veriyor ama kahve çok pahalıymış. 8.75'e geldi. Yulaf sütlü latte arkadaşlar, böyle orta boy. Thank you so much brother. Where are you from brother? I'm from India sir. India. Yeah. Kalhona ho. Hold on. Gördüğüm en tatlı Indiyalı. Valla bedava dondurma da verdi. Suyumuz da var. Güzel. Bugün burada en azından 8 verdiğimiz yerde dondurma da yedik. Şimdi şöyle bir şey öğrendim. 2 yer var. Burası Bahçeli, o markaların olduğu yer var ya. Burada mesela 8.78'e içiyorsanız o tarafta 6'ya bulabilirsiniz. Çocuk öyle dedi. Dedi ki burası kaliteli mağazaların olduğu yer. Ondan dolayı buradaki her şey bir tık daha pahalı oluyor. Haberin olsun dedi. Sağ ol kardeşim dedim. Dondurmayla suyla verdi. Uçuşa 2 saatimiz var. 2 saat buraları dolaşırız. Sonra hazırlanırız. Japonya'ya hazırım. Her şeyi okudum. Her şeyi çalıştım. Bir tık daha böyle bir makaleler falan var okumam gereken. Ondan sonra Japonya'yı size yaşatacağım. Hem kendi insanlarıyla hem de ki oradaki kendi hislerimle. Evet, havaalanı o kadar da inanılmaz büyük değil. C15'e kolaylıkla vardık. Gerçi bizimkisi belki bu kadar yakındı. Bir sürü farklı kapılar da var. Ama geldik. Vay be Sezo. Yıllar önce 26 yaşındayken, pardon 25 iken şunu diyordum. Ulan ne işim var benim yurt dışında? Benim memleketim cennet diyordum. Şimdi 50. ülkeme gidiyorum. Japonya'ya. Japonya deyince aklınıza ilk gelen 3 şey ne? Benimkisi birincisi anime. İkincisi Tsubasa. Aynı şey olmuş oluyor. İkincisi Nakamura. Topçu vardı. Frikik atardı. Üçüncüsü ne ya? Japonya ile ilgili. İyi insanlar. Siz de aklınıza gelen ilk 3 şeyi yazın yorumlara ya. Merak ettim. Benim beyin durdu çünkü. Olan uçuş ertelendi ya. 2.45'teydi 4'ü aldılar. Garibanın yüzü gülür. Gene gülmedi. Neyse dinleneceğiz azıcık. Gidiyoruz. Japonya. Uçağa en son bindim. Binince baktım neresi güzel boş. Şöyle exit tarafını aldım arkadaşlar. Geçtim buraya. Yanımda bir kişi oturuyor sadece. Türk pratik zekamızı yine kullanarak böyle bir şey elde edebiliyorsunuz. En arkası bomboş olsaydı orada yatıyor olacaktım ama orası dolu maalesef. O yüzden burası. Hadi Japonya yolculuğumuz başlasın. Adam. Ve vardık. Sonunda 10 saat sürdü. Yanımda da Daniel var. He's my new brother from Hong Kong. We just met in the flight and then we're gonna go to the same accommodation. What was the name? Appa? Yeah, Appa Hotel. Appa. Yeah, Hotel. but not the same room. Yeah. Aynen arkadaşlar. Aynı odada değil, farklı 2 oda tuttuk. Günlüğü $40 falan civarında. Buraya gelmeden bir tane doküman doldurmanız gerekiyor. İnelim, hepsini anlatacağım size. Söz. Hello, 大家好. Hello, Tagoha. 大家好. It's What? like hello, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Tagoha. 大家好. Tagaho. Yeah. Hello, Tagaho. Tagaho. Yani şurada rahat da gidebilirdik. Sponsorumuz olsaydı ama biz emekçi kardeşlerimizle beraber devam ediyoruz yola. See you brother. Thank you, bye. Ama buralarda ne kadar rahat. Bir kere Sri Lanka'dan uçmuştuk. O zaman Türk Hava Yolları sağ olsun. Thank you. Bye bye. O kadar güzeldi ki 4 saat uzandık. 4 saatte film, yemek falanla geçti. Çok iyiydi o zaman. Dünyanın en büyük metropol şehri Tokyo'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Narita Havaalanı'ndayız. Narita Havaalanı buraya yaklaşık şehir merkezine 1-1,5 saatlik uzaklıkta. Eğer hızlı tren alırsanız 40 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Ben size tüm bu detayları anlatacağım. Şimdi biz buradan varış yerinden geçeceğiz. Bak burada Health Consultation Room falan yazıyor ya. Burada QR kodu okutmanız gerekiyor. Bunu da online olarak yapabilirsiniz pasaport kontrolünden geçerken. Aynı zamanda uçağın içinde de bir tane kağıt verirler. İsterseniz o kağıdı da doldurabilirsiniz. Tamamen tercih. Eğer QR okutmak istiyorsanız bunu online olarak yapacaksınız ve zaman alıyor. Şimdi geldik pasaport kontrolüne. Burada herkes maske takıyor hala. Çok ilginç. Zaten bu Asyalıların
Kendilerinin koruma içgüdüsü çok fazla. Şehrin içinde göreceksiniz. Güneşten korunmak için herkes şemsiye kullanıyor. Ben gelmeden vallahi hatim indirdim. Yani her şeyi öğrendim Japonya ile ilgili. 125 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Şehir olarak İstanbul'un 1,5 katı büyüklüğünde. Hepsini tek tek işleyeceğiz. Şimdi şuradan QR kısmı var. O QR'ı geçeceğiz. No photo diyor. Kapatıyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyor arkadaşlar. Şimdi ben bavulumu birleştirince aha I found it here. Haha burada. This is yours brother. Arkadaşlar şimdi havaalanında tabii ki de eşyaları alma bölümüne geldik. Bundan sonraki süreçte buranın en karmaşık olayı tren istasyonlarını bulmak, hızlı trene binmek. Hepsini açıklayacağım sizlere. Aha geldi. Geldiğinizde para çekebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kartı verdik. Hadi bakalım. İngilizceyi seçtik. Zor işler ha. Yani burada kesin kartınızı okutun şey yapın diyorlar. Withdraw dedik. Şimdi para öyle çekecek. Tamam mecbur. 20.000 çekse 10.000 yeter aslında ama 20.000 çekelim ya. Lan nasıl çekeceğiz? Confirm dedik. Credit, saving. Credit diyelim. Pin'i girelim. Tuşlar çok güzel ha. Yumuşacık. İsterseniz 50. Ben other account diyeyim. 15.000 çekelim. Allah Allah şarkılar falan çalıyor. Enter. Ha, clear diyelim. 10.000 çektim. Aha. Gel bakalım yeğenler. 1 TL 3 yene eşit. 1 euro 173'e eşit. Allah Allah. Ulan bir tane para aldık ya. Only one? Yeah. This is 10,000. It's like around In US dollar? US dollar. 60. Just $60? Yeah, just 60. Bro, it's very big money. So we need to get more, yeah? Yeah, of course. Hold it. I'm gonna run. Yeah, you can. Ulan az çekmişiz ya. Ne bileyim ben o kadar para çektik onun. Bari 50 çekek de dursun yanımızda. Harcarız. Welcome. The process is very good, bro. Credit. So maybe 30. No, I don't think it's enough. How many days are you staying in But Japan? I'm not gonna use all the time cash, you know. Just I think at least 50. Yeah, Okay, at 50. 50 is okay brother. Hadi bakalım 60.000 lira çekeceğiz. Bakacağım en son ne kadar çektiğini. Bu da geldi arkadaşlar. Nippon Ginko. Hadi bakalım. Şimdi trene doğru gidelim bakalım. Bak buranın en hızlısı bu. 40 ile 50 dakika içerisinde sizi 2 tane durağa götürüyor. Hemen söylüyorum. Birincisi Nippori, ikincisi Keisei Uno istasyonuna götürüyor. Yaklaşık 41 ile 45 dakika arası sürüyor. 1 saatte 3 tane kalkıyor genelde. 11'e kadar son kalkışı da haberiniz olsun akşam. Ve burada birinci katta yer alıyor. Haberiniz olsun. Fiyatı da 15 dolar. Az önce bir daha bakayım ben şimdi para ne kadar çekmişiz euro olarak söyleyeyim size. Evet toplamda 360 euro para çektik arkadaşlar. Burası önemli. How we gonna do that? together. Together? Yeah. Oh. Bak şimdi ikisini buradan gönderdik. Ana gitti ikisi de. İkisi de geri geldi. Bunları alacaksınız arkadaşlar. Çıkarken bir daha göstermeniz gerekiyor çoğu trende ama bunda olmayabilir. Bu biraz da express bir tren olduğu için. Bakalım. Gidiyor saat 10'u 3 geçe bineceğiz. Geçtikten sonra buraya dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nereden geçeceğiz ona? Şuradan. Skyliner'a binmemiz gerekiyor bizim. O da şuradan geçiş. You sure brother? Yeah. Aldığınız biletle buraya gelmeniz gerekiyor. Buradan bekleyeceğiz tabii. Bakın zaten yerde de Skyliner yazıyor. Evet saat 13 geçe buradan geliyor. Japonya'da kaybolmak istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bak 3 numara yazıyor ya bu bizim bineceğimiz kısmı. 3'ü. O yüzden burada durmanız gerekiyor. Bunlar bile sıralı. Dostlar şimdi Nippori'de indik. Nippori'de artık transfer zamanı. Buradan ya Shinkansen ticket alabilirsin ya da JR Ticket Office'e gidip buradan 1-1,5 dolar civarında biletini alıp diğer tarafa geçmeniz gerekiyor. Hadi gidin beraber yapalım. Gerçekten metroda hiç konuşmuyorlar. Sadece telefonlarına bakıyorlar. Herkes asosyal arkadaşlar. İnanılmaz bir etkileşim düşüklüğü var. Çözeceğiz. Hepsini anlatacağım ben size. Bu biletlerle geçebileceksiniz. Haberiniz olsun. Thank you. Bak bunu aldım. Diğer bileti kaptı götürdü. Sonra devam
devam ediyorsunuz diğer transfer geçebilmek için. Arkadaşlar o kadar fazla çıkış var ki burada. Çok dikkatli olmanız lazım. Öğreteceğim. Şu rakamlar var ya, CY11, CY12, CY10. Bunlar nereye gideceğinizi belirliyor aslında sizin. Tamamen olay bunları takip etmek. Zaten Google Maps'te hepsini gösteriyor, inanın bana. Bak tam Tokyo merkezine gideceğiz şimdi. CY10 ve JK9. Şuradan iniyoruz. Bizim Daniel önden gidiyor. Burada da gideceğiniz bak yine numaralar yazıyor, görüyor musunuz? Hep numaralar. Yine yazıyor bak Tokyo, Shiganama, Tokyo. Hepsi gidiyor. Bilet de almadık ama hadi hayırlısı. O biletle geçebiliyoruz galiba. Mesela bu mavi hatta gidiyor şu anda. Biz yeşil hattı takip edeceğiz. JY10. Şimdi bineceğimiz line de burası arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. İçerisi nasıl? Böyle bir tren. Yeni arkadaşımız eklendi bize. Bak şu an Daniel'in şeyinden gösteriyorum. O yüzden Çince yazıyor. Böyle 22.53'te bindik. 23.01'de ineceğiz. Burada muhtemelen bir şeyler yazıyor. 8 dakikada yürüyeceğiz. 450 metre. Tell me in Chinese, how are you? How are you? Lei Hou Ma. Ha? Lei Hou Ma. Le Homa. I'm good. Oh. Oho. Oho. Çok iyi. Mesela bizim kalacağımız otel Akihabara'da. O yüzden burada ineceğiz. C'ye 3. Günlük 44 dolara kalacağız. Ya Daniel işte böyle. Let's go. Şimdi şöyle bir yerden çıktık. O aldığımız küçük biletleri adama verdik. Adam okuttu onları. Daniel de dedi ki bunlar dedi aldığım biletin içinde dahil dedi. O trenlere falan bindik ya. O yüzden iyi oldu bizim için. O zaman Japonya'ya hoş geldiniz arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Şimdi otel yoluna doğru yürüyoruz arkadaşlar. Bayağı Japonya. Farklı bir dünya ya. Renklere baksanıza. En normal sokağı bu yani. Up otelde kalacağız şimdi. Check-in yapalım bakalım. Şöyle bir resepsiyon. İsterseniz böyle makineler de var. Paranızı çevirtirebilirsiniz. Direkt otelin lobisinde var mesela. Evet. Bu da odamız arkadaşlar. Infolar, bilgiler. Yatağımız bu şekilde. Oğlum çok küçük Japonya. Bu kadar küçük yaşamayın lan. Ya da biz çok kocaman yerlerde büyüdük. Onun da etkisi var. Yani biz 5 salon, 2 yatak odası falan evlerde büyüdük ya. Klima herhalde buradan. Çünkü çok sıcak. Bunu açıyorsun. Ama bunların teknoloji var ya farklı bir boyutta ya, ben size söyleyeyim. Aynen. Buradan çalışacak merkezi. Oğlum geldik lan, Japonya'dayız. Hanımlar beyler. Vallahi de billahi de çok heyecanlıyım. Çünkü Japonya özel bir yer. Özel bir yer olmasının sebeplerinden biri bambaşka bir dünya. Farklı bir dünyanın içindeyiz şu anda. O yüzden heyecanımı mazur görün. Çok güzel. Hadi dışarı çıkalım, bir şeyler yiyelim. Ben hiç sevmem ilk geldiğim yerde direkt uyumayı. Çünkü biraz da olsa orayı keşfetmek isterim. Telefonla çekmeye devam edeceğim. Kamerayla mikrofonu sağlayacağım. Size biraz akşamları gösterelim. Daha sonra sabah devam edeceğiz. Bak böyle yatak örtüleri, uyumalık pijamalar falan da veriyorlar kimono şeklinde. Aferin lan size. Yemeklerin ismini bilmemeniz hiç önemli değil. Hepsinin, restoranların önünde fotoğrafları koyarlar böyle. Ne yiyeceğinize karar verirsiniz. Mesela ramen benzeri bir şey var. Bu ramen değilmiş bu arada. İşte ne bileyim karidesli, yumurtalı, soğanlı gibi. Buradan hepsini görebiliyorsunuz. Fiyatları da 1 euro 173 yapıyor. Yani 1700 şu anda 10 euro yapıyor. Öyle hesaplayabilirsiniz. 1000 yaklaşık 7-8 civarı falan yapacak. Şöyle bir yere geldik şimdi. Buraya bakacağız. Şimdi bak böyle yerler de var. Buradan da istersen ızgara, istersen sushi yiyebiliyorsun. Buradan girelim içeri. Baksanıza her şeyi var. Deniz ürünleri. Çok iyi. Tam benlik. Tam et yemeyen adam için müthiş. Today we will only allow sitting. 2 saat izin veriyorlarmış oturmamız. Burada bak ürünler var deniz ürünleri. Şurada pişiriliyor galiba. Şöyle bir yere oturduk. Siparişleri verdi Daniel. Telefondan veriliyor. Buradan QR okutuyorsunuz. Öyle verebiliyorsunuz. So we're gonna eat crab and national drinks. Some crab, sushi. I ordered squid as well. Okay. And highball is a very famous drink in Japan. Soda water and whiskey. Oh. Yeah, so it's kind of fresh, but a little bit of alcohol. Little bit. Little. I don't want to be drunk, brother. Yeah, so you should get that. Thank you, brother. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Şimdi şunları ikram gönderdiler. Sardalya gibi. Bunlar rice cake'miş. Balıklı pirinç şeyi gibi atıştırmalı. What's that bro? This is rice cake. This is squid. Squid. Kalamar. Burada da balıklar falan var. Burada pişiriyorsun. Bu da gene yengeç. Yengeçi böyle pişiriyorsun. İlginçmiş ya. Bunlar da national drinks. Cheers brother. Ulan bayağı güzel ha viski.
Şimdi soframız böyle arkadaşlar. En son bir fiyatlar falan deneyeceğim. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yediğim en iyi sushi'lerden birini yiyorum ya. Keep going bro, keep going. Bak mesela şöyle alacağım. Şu an tek elimle tuttuğum için böyle tutmak istiyorum. Bu somonlu. Kardeşim biz ne yiyoruz dedim. Dedi ki yengecin beynini yiyoruz dedi. Allah'ım yarabbim. Ama çok lezzetli bir şey yengecin beyni ya. Ne başımıza neler gelecek. Yeni başlıyoruz. Öyle bir yere geldik ki şu anda. Çok garip bir yer ya. Her şey var içeride. Renkli renkli her şey bir de. Müzikler falan çalıyor. Sabunlar kokuyor. Çok enteresan bir yermiş ya. Japonya, Tayland gibi ülkelere geldiğinizde 7-Eleven'a gitmeden uğramayın. Çünkü her şeyin en uygun fiyatlısını, en böyle size hazır şeklini bulabileceksiniz. Öyle yerlerden bahsediyorum. Çok farklı şeyler var. Şimdi biz buradan tatlı alacağız galiba. Daniel öyle dedi. Baksın bakalım. Buradan isterseniz buzunuzu, kahvenizi, her şeyi alabiliyorsunuz. Her şey paket halinde zaten. Çok kolay. Ama yazılar zor. Farklı yazıyor çünkü. Bunu da kardeşim ısmarlıyor bana. Buz. Brule aldık. Bir tane o karpuzlu içecek aldı. Ben bir tane smoothie yapacağım kendime. Smoothie'yi de aldıktan sonra şurada makinesi var. Orada yapacağız. Göstereyim size. Arkadaşlar önce şuradan barkodu okutuyorsunuz. Okudu. Sonra çıkart diyor. Çıkarttım. Çıkartamadım. Sonra buraya koy diyor. Koyuyorsunuz. Tamam. Digit'e çıkarttık diyoruz. Okey dedik. Startladık. Gün içinde acıktınız, enerjiniz düştü. Tabii pahalı bir şey de yemek istemiyorsunuz. 7-Eleven'a gelip bu şekilde makinenin smoothiesini içebilirsiniz. Evet, başlıyor. Burada da zamanı var. Burada yapınca gösteriyor. Tahminimce 70 saniye falan diyor zaten. 70 saniyede smoothie'niz hazır olmuş oluyor. Evet, neredeyse bitti. Teknolojiye. Heh, hazır. Tamam, bak. Ben içine geldin. İstersen kapağını kapat, iç. Çok güzel. Teknolojiye. It's over. Şimdi now temizlik zamanı. Bunu böyle alıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkürler. Evet, bir gecenin sonuna geldik. Bak, odada her şey var. Wi-Fi'yi görebiliyorsun. Şuradan her şeyi kontrol edebiliyorsun. Buradan ışıkları söndürebiliyorsun. İstersen buradan yakabiliyorsun. Çok iyi yapmışlar sistemi. Dostlar, ben şimdi dinleniyorum. Yarın sabah videoya devam ediyoruz. Haydi uyuyalım.